Yeni videodan herkese merhaba. Dünyanın en küçük ama en küçük maymun cinsi olan Tarsier maymunlarını ziyarete geldik. Resimde bu kadar büyük olduklarına bakmayın. Boyu 6 santim. Ufacık. Çok küçük bir canlı. Yer an itibariyle Filipin Bohol Adası. Adanın bu kısmında bu canlıları görme fırsatına erişeceğiz. Şuradan bilet alacağız anladığım kadarıyla. Giriş ücretli. Arkasından bir yürüyüş yapacağız küçük bir şekilde. Maymunları göreceğiz. Maymun da denmez. Çok böyle büyük gözleri olan ufacık bir maymun yani. Küçük bir canlı. Evet, ödemeyi buraya yapacağız. Bayağı bir kalabalık. İçeride video ve fotoğraf esnasında kamera flaşını kullanmayın diyor ve sessiz olmamızı söylüyor. Çünkü geceleri avlanan bir canlı, geceleri daha aktif bir hayat yaşıyor. Gündüzleri de genelde istirahatle, uykuyla, dinlenmeyle geçiriyormuş. 15-20 yıl yaşıyormuş bir tanem. Bu cins sadece bu adada, Filipinlerin Bohol Adası'nda kalmış bir cins. Koruma altında ve nesli tükenmek üzere. Evet, nesli tükenmekte olan bir cins. Görmek de bunları birazcık tabii meşakkat, ağaçların altında olacak nerede diyor. Bak burada Görevli gösteriyor nerede olduğunu. Ay şurada küçücük aşkım, şurada küçücük bak. Anne. İnanılmaz küçük. Şu. Ufacık ufacık, bakın ben size şöyle göstereyim. Görülmüyor yani, çıplak gözle çok zor görürsün. Uyuyor, gerçekten uyuyor şu an. Gerçekten uykuda. 80 gram falan dedi. Bak bize bakıyor. Nasıl tutunuyor? Çok güzel ya. Kuyruğu bayağı büyük ama. Ya size şöyle söyleyeyim, yani, küçük bir fare. Evet. Fare kadar. Büyüklüğü kadar. Hello. Hi. How are you today? It's good. Korkunç gibi görünüyor böyle yakınlaştırınca ama gerçekten küçücük, avucunuzda var ya, anca sığar yani. Sadece avuca sığacak kadar büyüklüğü. Kocaman gözleri var. Burada Çinlilerin ve Japonların, Korelilerin sessiz olması beni çok şaşırtıyor. Ona rağmen yine gürültücüler yani. Verdikleri tepkiler çok garip. İçerisi de çok serin. Gerçekten çok serin bir alan. Büyük büyük böyle devasa ağaçlar var. Uzun uzun ağaçlar var. Herkes görme peşinde, çok heyecanlandırıyor gerçekten. Ufacık bir canlı ya, küçücük bir canlı, inanamazsınız. Bak şurada da var. Hani? Tam şurada bir tane var. Ha. Şurada. Uyuyor. Şöyle muz kabuklarını, ağaçların, dalların böyle muz kabuğuna benziyor. Böyle yuva yapmışlar. Uyumaları için. Her yerde var. Bayağı da varmış yani.
Şöyle şu an 5. ya da 6.'yı gördük sanırım. Herkes fotoğraf çekme derdinde. Şurada gördüğünüz güzellikle biz de bir fotoğraf çektik. Onu da şuraya köşeye koyuyorum. Çok şirin, gerçekten çok şirin. Avcı bir canlı ama yani sürüngen falan yiyen bir canlı. Etobur. Değil mi? Etoburmuş aşkım. İşte böcek Türlerini yiyor. falan sürüngen falan tutuyor. Etobur bir canlı. Bu arada her milletten insan da var yani alanda. Şurada da var bir tane uyuyan güzellik. Evet. Çok tatlı. Gerçekten çok güzel. O gözleri, büyük büyük gözleri, bakışı. İnanamazsınız ne hissediyor yani. Bu daha da mı küçük bilmem. Yarı uykulu, yarı sersem. Bu da artık sonuncu gördüğümüz oldu sanırım. Ormanın içi çok güzel ya. Hadi gel biraz şurada oturalım. Gerçekten ormanın içi çok güzel. Böyle kamelyalar yapmışlar aralarına. Güzel. Tur çok uzun sürmüyor. Böyle içeriye hızlı bir şekilde gezerseniz 15-20 dakikada tamamlayabiliyorsunuz. Fotoğraf çektim vesaire yaptım diye. Sonra içerisinde bir tane de böyle bir alışveriş yapmak için hediye küçüğü falan var. Şöyle istiyorsanız hediyelik falan alabiliyorsunuz. Tarsiye'nin böyle çanta gibi. Değil mi? Evet. Böyle küçükleri falan da var. Magnetler var. Ya biz böyle şeyler alamıyoruz çünkü sırt çantamıza her şeyi sığdıramıyoruz. Seyahatimiz de uzun olduğundan dolayı her gittiğimiz yerden bir şey almak istesek çantada yer kalmayacak. Ama tabii şöyle mesela çantalar almak istersin. Değil mi? Çantalar, yelpazeler falan. Evet. Sıra dışı. Tasarım harikası. Burası ile ilgili son olarak söyleyeceğim şöyle bir şey var. Buradaki bu yol insan yapımı orman diye geçiyor. Man-made forest diye geçiyor. Yerliler burayı yaklaşık çok eskiden yani 100-200 belki 300 yıl önce bu ağaçları diktikleri söyleniyor. Bu ormanı tamamen yerlilerin inşa ettiği, yerlilerin diktiği ağaçlarla bu şekilde olduğu söyleniyor. Bayağı ama ağaçlar yani ihtişamlı, çok büyükler yani bakmayın böyle göründüklerine bayağı büyükler. Yani onun serinliği inanılmaz güzel. Gerçekten tropikal bir havası da var. O yüzden çok yağış alıyor. Her mevsim oluyor galiba yağış. O zaman devam. Buraya tabii ki biz motor kiraladık geldik. İsterseniz böyle özel tuktuklar var. Bunlarla ya da da turla gelebiliyorsunuz. Evet, turla gelebiliyorsunuz ayrıyetten. Yani ulaşması çok basit. Batuhan yolu üzerinde, Carmen yolu üzerinde. Tagligbaran'dan Carmen'e doğru giderken böyle tam ortalarda 20 kilometre falan yani. Çok uzak değil açıkçası. Merkeze çok uzak değil. Merkeze yakın. Evet.
Adası'ndan Pangloa Adası'na geçiyoruz şimdi. Evet. Pangloa Adası da Bohol'a bağlı. Hostelimizden ayrılıyoruz. Evet, Bir saatlik bir yolumuz var. Lujin Hostel'de kaldık. Lu da bizi merkeze bırakıyor şimdi tuk-tukla. Evet. Bir sonraki istasyon gireceğimiz yer Bohol Adası'ndaki Pangloa bölgesi. Şimdi neredeyiz? Bohol Adası'nın artık başkenti gibi düşün. En büyük yerleşkesi Taglibaran bölgesindeyiz. Mahallesi diyelim. Otobüs terminaline adanın her tarafına ulaşım sağlayan araçlar var. Otobüsler var. Yeşil araçların hepsi farklı noktalara gidiyor. Biz de şu an o merkez otogarına geldik. Buradan Pangloa bölgesine gideceğiz. Bohol Adası'nın Botuan bölgesinde bulunduk. Bir de Anda Beach taraflarına gittik, gezdik. Carmen taraflarını gezdik. Yani iç kesimlerini gezdik. Şimdi biraz daha sahil kesimlerini, güneye biraz daha ineceğiz. Denize daha ineceğiz. Oraya doğru geldik. Bu araba Pangloa'ya giden araba, otobüs daha doğrusu klimalı. Bu aynı zamanda havaalanının olduğu bölge. Buraya gelecekleri de böyle ayrıyetten bilgi vermiş olayım. Araçtan indik şimdi. Kalacağımız hostel şehir merkezine 2 kilometre mesafede. Grab uygulamasında gösteriyor aslında ama Araba yok. araç yok ya. Bekledik araç gelir diye gelmedi. Dandik tuktuklar da açıkçası 200 peso istedi 2 kilometreye. Çok yüksek. Biz yani 1,5 saatlik mesafeye 55 pesoya geldik. Yani. Kişi başı 55 pesoya geldik yani hani 110 peso ödedik yani açıkçası. Şuradan 2 kilometre mesafeye de yani tuktuk şoförleri 200 peso da çok yüksek bir rakam istiyor. Ya zaten 2 kilometre zaten ne olacak dedik, yürürüz. Değil mi? Evet. Yollar yürüyor bitiyor. Hava da güzel. Sezon düşük sezon olduğundan dolayı çok turist görmedim. Birkaç parça turist var bizim gibi. Ama yine bir lokal bir yer yani burası da. Severiz lokali. İşte Botuan bölgesindeydik. Botuan çok böyle kırsal ve aynı zamanda yüksek bir noktaydı. Yağış alan bir noktaydı. Artık bayağı bir deniz kenarına geldik. Denize çok yakınız. Yürüdüğümüz yolda böyle bir yol. Dümdüz gidiyoruz hem yeşilliklerin içerisinde. Keyifli. Biraz dinlendik, sporumuzu da yaptık. Şimdi Sırılsıklam. evet ya, sırılsıklam oldum. Biraz sonra akşam yemeği var. Bugün geldiğimiz gün cuma olduğundan dolayı şey varmış. Şanslıyız. Friday dinner varmış. Ona katılacağız. Bir tane motor kiraladık. Bu şekilde. Honda yine. 28 numara. Bize getirdiler buradan. Şöyle bir model. Şurada bir çatlağı var. Hı hı. Bunu biz yapmadık. Okey. Ön taraflarda çizikleri var birkaç tane. Some also here, huh? Not ours, okay? For 1 hour. 500. Not today, tomorrow. Sally. Sally. Okay, Sally. What is your name? Little bit hard for you. Kadir. Say Kadir. Kadir. Yes. Mono Beach'e geldik. Mono Beach'e dün geldiğimizde çok lokal, yerel insanlar vardı. İğne atsanız yere düşmeyecek derecede bir kalabalık vardı. Ama bugün sabah saatlerinde inanılmaz huzurlu, her taraf tertemiz. Sanki dün akşam burada binlerce insan yokmuş. Hiç kimse böyle piknik yapmamış, kamp yapmamış, ateş yakmamış gibi.
Her taraf tertemiz. Görevli bir tane dayı var. Her yeri temizlemiş. Şöyle dün de bahsetmiştim. Kamelyalar var buralarda. Biz de şimdi o kamelyadayız. Mehtap denize girdi. Ben de serinledim bir kez. Girdim çıktım. Çok güzel. Harikulade. Burayı görmenizi istedim yani açıkçası. Biz kesinlikle böyle sakin sabahları çok seven bir çiftiz. Yani o hani tartışma gerektirmeyen, tartışmaya kapalı bir konu yani. Sakin sabahlar bizi çok mutlu ediyor. Çok huzurlu kılıyor. Ama şurada ayakların denize giriyor. Yere basıyor. Bütün böyle olumlu enerjiyi yükleniyorsun yani, öyle söyleyeyim size. Kumları da harika. Her yerde köpek var. Her yerde. Filipinler'de her yerde köpek var. İnanılmaz derecede köpek var. Kedi de var ama adım başı her yerde köpek var. Bir de Filipin mutfağıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buraya geleli işte birkaç gün oldu. Filipinler kesinlikle bizim böyle damak tadımıza uygun bir yemek kültürleri yok açıkçası. Daha doğrusu yemek kültürleri de yok. Enteresan yani. Her şey barbekü onlar için. Her şey barbekü yapıyorlar. Yani tavuk ve sürekli domuz barbekü falan yapıyorlar. Böyle tatlı da değil, acı da değil. Acı zaten çok enteresan. Yani çok az kullanılıyor. Mesela Tayland'da, Vietnam'da, Laos'ta falan çok acı, baharat çok kullanımı vardı. Burada onlara denk gelmedik açıkçası. Şahit olmadık. Ama yemek kültürleri bize uygun değil. Yani lokal foodları falan da güzel değil. Çok hoşumuza gitmedi. Onun haricinde Asya ülkelerinin içerisindeki en pahalı ülkelerden bir tanesi şu an. Yani biz nerede bulunduk? Tayland'da, Laos'ta, Vietnam'da bulunduk. Şimdiki durağımız olan Filipinler. Bu ülkelere göre biraz pahalı. Yani Tayland'a göre bir 2 kat, Vietnam'a göre 3 kat pahalı. Ama Türkiye'ye göre 10 kat ucuz. Yani öyle söyleyeyim. Sadece 50 başlı bazı şeyler var. Onlar birazcık yüksek. Onun haricinde ulaşım ucuz, konaklama ucuz, yeme içme eğer lokal foodlarda yerseniz çok ucuz. Yani 50 liraya falan bir öğün yemek yiyebiliyorsunuz. Ama onun haricinde işte fast food tarzı falan var. İşte pizza, işte nuggetlar falan 100 lira, 200 lira civarında. Onlar da çok ucuz yani, öyle söyleyeyim. Ama mesela bir Vietnam'da mesela bir pirinç artı kızarmış tavuk 50-60 liraydı. Burada 150 lirayı falan buluyor hemen hemen. O yüzden biraz bir tık daha pahalı ama yine ucuz yani, hani bilginiz olsun. Ama bir Filipin sabahına uyanmak paha biçilemez. Yani onun bir ekonomik değeri yok. Onu bir şeyle kıyaslayamazsınız yani. Öyle söyleyeyim, çok güzel. Yani kum ve şu deniz ve gökyüzü inanılmaz güzel. Şimdi biz birazcık yağış sezonunun olduğu zamana denk geldik. Muson yağmurları var. Ama muson yağmurları da 1-2 saat yağıyor, geçiyor. Bir taraftan iyi. Şimdi bu şekilde bile hava sıcaklığı 30 derece, 32 derece. Bazen 36 dereceye falan çıkıyor. Eğer bu bulut olmasa, yağış sezonu olmasa herhalde 40-50 derece, 50 dereceye falan göreceğiz. O da insanı yakacak yani. Yakıcı derecede bir sıcak olmuş olacak. Bence açıkçası güzel bir sezon. Yani kötü bir sezon değil. Kuru sezon diye geçiyor. Yağışlı sezon diyor. Rainy sezon diye geçiyor. Bir düşük sezon diyorlar. Fazla da turist yok. Var adada yani. Bizim gibi bir sürü gezgin var ama çok kalabalık olmadığını söylüyorlar. Ama bence ideal bir mevsim yani bu. Çünkü hafiften böyle çiseliyor yağmur. Serinliyorsun. Sonra güneş açıyor. Tekrar yanıyorsun. Denize giriyorsun. Tekrar serinliyorsun. Öyle bir döngün içerisinde geçiyor yani Filipinler. Bak işte. Ne haber lan? Bir de bunlar böyle baharatlı şeyler çok yiyor bu hayvanlar herhalde. Sürekli kaşınıyorlar. Yani uyuz muyuz değiller. Ama baharatlı bir şey tükettiklerinden dolayı sürekli kaşınıyorlar. Bak. Ne yapıyorsun? Havlama olayları yok. Nasıldı? Güzelliklerine bak. Şu hele. Çok güzelmiş ha. Bizde bunun bayağı bir Türkiye'de büyüğü var. Dünyanın parasına satıyorlar şunları Türkiye'de. Nasıldı deniz? Çok güzeldi değil mi? Serinledik. Harika. Ya diyorum ki sakin sabahları uyanmayı çok seviyoruz. Köyümüzde de öyle. Biz sabah saatlerinde böyle denize girmeyi çok severiz. Dün buraya geldiğimizde çok kalabalıktı ama bugüne bak. Sanki dün burada hiç kimse gelmemiş buraya değil mi? Öyle temiz, öyle güzel duruyor ki şu an. Değil mi? Tertemiz. Dün bir sürü insan vardı. Şimdi binlerce insan vardı hatırlıyorsan. Vallahi çok güzel bakıyorlar. Evet. Şurada büfeler de var. İsterseniz buradan bir şeyler de alabiliyorsunuz.
Two. Yes, swimming. Also swimming. Giriş 50. Ayrıca yüzme için de bir para veriyorsun. 75 peso, toplam 125 peso veriyorsun. 2 kişi 250 peso. Paralar da böyle rengarenk. Çok güzel. 500, şunlar 100, şu da 50. En büyük para birimi 1000 peso. O da bu şekilde gözüküyor. Bu yenisi, bir de eskisi var. Verdi mi? Bu mu? Herhalde o. Thank you. Şimdi burada bir tane banyo mağarası diye bir mağara var. İşte içerisinde yüzme havuzu olan. İsmi şurada yazıyor. Şimdi telaffuz edemeyeceğim açıkçası. Bunların telaffuzları biraz garip. Böyle bir mağaraya geldik. Ya biz normalde mağara sevmiyoruz ama havuz olduğundan dolayı açıkçası ben buraya gelmek istedim. Mehtap'a dedim, Mehtap dedim, yürü dedim, şurada bir havuz olan bir mağara var dedim. Oraya gidelim dedim. O da okey tamam dedi. İçerisine geldiğiniz zaman böyle işte tekstil ürünleri satan yerler var. Hediyelikçiler var. Fiyatları da uygun yani. Mesela bir tişört TL karşılığı 70 TL yapıyor. Yani 100 peso. Mağarada, gireceğimiz mağarada bu. Mağarada şey var. Bunun üstünde aşkım gökyüzü penceresi var. Şöyle mağara içerisinde şuradan görülüyor. İçeride nasıl bilmiyorum. Belki fotoğraflar yanıltıyor olabilir. Böyle bir şey görecekmişiz. What does it mean? That's right. One. Thank you canım. Böyle her yerde de kayıt tutuyorlar, isim falan yazdırıyorlar. Ve nereli olduğunu da yazdırıyor. Bazıları imza attırıyor. Ve gidiyoruz bakalım aşağı yeraltı mağarasına. Kafana dikkat et bebeğim buradan geçerken. Dikkatli ol, kayma. Adım arası çok büyük. Şimdiki birazcık büyük. Evet. Serinledik. İşte Filipinler'de öyle. Bir giriyorsun, serinliyorsun, çıkıyorsun, ısınıyorsun, yanıyorsun, terliyorsun. Deniz, mağara böyle geçiyor. Mağaranın içerisinde aydınlatma pencereleri vardı. Onlar burası oluyor. Polis, orada görevli polis burayı gösterdi. 2 tane pencere var. Bunlar mağaranın içinde aydınlatmaya yardımcı oluyor. Burası da şu an tam bulunduğumuz zeminde aslında mağaranın tavanı. Yani şu karstik yapı, gördüğünüz karstik yapının altında mağara. Şuradan komple bu şekilde şu alan mağaranın olduğu yer. Şuradan zaten girişi vardı. Şuradan yürüyorsun işte içeride. Üstünde de böyle çınar, yıllanmış ağaçlar yani. Yani şu baksanıza köklerine. Damar gibi toprağın üstünde. Burası da böyle bir yerde vallahi. Yeşilliğin olduğu her yer güzel.
Vallahi böyle yeşilliklerin içinde kaldık. Peaceland, çok memnun kaldık. Bu kamp alanı gibi. Bungalovlarda kalıyorsun. Bohol Adası için artık son saatler. Filipinler. Filipinlere gelirseniz mutlaka Bohol Adası'na gelin. Çünkü yapacak inanılmaz fazla şey var. Biz daha şelalelere falan gidemedik. Gidemedik, vaktimiz kalmadı. Dönüş biletini almıştık daha önceden. Bu adaya ayırdığımız süre inanın yetmedi yani. Yapabileceğimiz en iyi şeyleri yapmaya çalıştık. Bütün plajlara gittik, motor kiraladık, ters yerleri gördük. Çikolata tepelerini gördük. Tepelerine gittik. En güzel beachlerini gördük. Anda Beach. Soldan gideceğiz bebeğim. Momo Beach. Ondan sonra neydi? Alona. Alana Beach birazcık uzak. Araba kiralayıp gitmek daha mantıklı. Ama biz motorla gittik. 2 saate yakın. Yani hiç duraksız gidersem 2 saat. Eğer durursam da 2,5 saat falan oluyor. Bu söylediğin Anda Beach için. Alona Beach buraya çok yakın zaten. Burası şehir merkezinde. Anda Beach biraz uzakta kalıyor. Ama Şimdi Anda da güzel. Anda çok güzeldi. Böyle yeşilliklerin arasından geçiyorsun ya. Ada hayatı olmasına rağmen yolları falan mükemmel. Yani çok fazla bisiklet tercih etmiyorlar burada. Bence ama bisiklet için mükemmel yer. kesinlikle bisiklet kullanmak için çok uygun bir alan. Genelde böyle motosikletler kiraya veriyorlar. Ama bisiklet olsa da tadından yenmezmiş yani ada. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi Tagbilaran'a doğru gideceğiz. Ondan sonra Getape'ye doğru tekrardan ikinci araç değiştireceğiz. Dolmuşlar çok ucuz değil mi ya? Çok ucuz. İnanılmaz lokal ve 50 liraya 1,5 saat falan gidiyorsun. Aynen öyle. Doğru. Şu yeşilliklerin içinden de Bohol Adası'na son bir kez size hoşça kalın diyelim. Baksana ne kadar değişmiş. İlk defa gördüm. Gül gibi ama bir sarmaşık gibi. Evet. Filipin'de en çok beğendiğimiz şeylerden bir tanesi okullar oldu. Pikniğe gidiyorlar bunlar. Hello. Okullar çok güzel. Mani para istiyor. Çak. Okullar böyle yeşillendirilmiş, böyle bir mimarisi var, peyzajı var. Gayet güzel. Hello. Hey. Hi. Hello. Çocuklar her millette çok masumlar değil mi? Onların ne haftası? Şimdi yerli malı haftası. Evet, yerli malını kutlamaya gidiyorlar. Evet. Ülkede var bebeğim ya. Tabii canım. Filipinler'de İngilizce, bilmiyorum daha önce de söyledim ama çok iyi konuşuyor insanlar. Çünkü burası Amerika'nın arka bahçesi. Açık açık söyleyeyim yani. Öyle demeyelim. Sonuçta bir ülke burasıdır. Kendine öz mutlaka şey. Hatta bak bir şey söyleyeceğim. Burada evleniyorsun ama boşanamıyorsun. Ve iyi derecede İngilizce bilmelerinin sebebi okullarda mecburi olarak ikinci dil olarak okutuluyor. O yüzden herkes İngilizceyi konuşuyor. Çok iyi. Bayağı iyi konuşuyor, yani aksanlarıyla konuşuyorlar. Ne dediklerini çok rahat anlayabiliyorsun. Yani ben açıkçası anlıyorum mesela. Uzak Doğu'da şu anda yani duyduğumuz en iyi İngilizce. Evet, yani mesela Filipin'de, Vietnam'da, Tayland'da ve Lao'da kullanılan İngilizceyi anlamıyordum. Ha bir de aksanlarını anlamıyordum. Bunlar aksanlı da konuşuyor. Okulları çok güzel ama rengarenk. Her taraf yeşillendirilmiş çim. Doğru. Bizim müren bunlar değil mi? Vallahi müren yani. Our country we don't eat it. It is too hunter in the sea. You know? It is too hunter. It is catch the fish and eat this one. So dangerous this is. Yeah. Bu ablamız fazla bilmiyormuş.
videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like'ınızı, yorumunuzu Esirgemeyin. ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Bizim seyyahlık daha devam ediyor. Bundan sonra şimdi bu dillere destan şarkısı olan, hatta değil mi? Boracay Adası'na doğru yola çıkacağız. Ama ondan öncesi, dediğim gibi, önce bir Sibiu'ya tekrar gideceğiz. Sibiu'dan havaalanına geçeceğiz. Artık bunlar bir sonraki videoda olacak. O zaman kendinize iyi bakın. Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler. Bizi sevenlere sevgiler, selamlar. Yalnız alet nalet. Bindik şimdi buradaki böyle, bunlara jeepney diyorlar. Tagbilaran'a gideceğiz. Normalde bunlar halk otobüsü. En ucuz ulaşım yolu bu. Bizim bulunduğumuz lokasyondan bunlar geçiyordu. Diğer ana caddeye çıksaydık eğer, ama orası da bir 3-4 kilometre vardı, yürüyemezdik bu ağırlıkla. Oradan da büyük lüks otobüslerde geçiyor.